Hepinize merhabalar. Şöyle gördüğünüz gibi önümde bir dünya malzeme var. Geçenlerde kanalda bir dana stroganoff yapmıştık. O videodan sonra bir kardeşimiz bana bir yemek tavsiyesinde bulundu. Ya hiç duymadım. Fransızca bir ismi var. Nasıl okunacağını bile bilmiyorum açıkçası. Ama yemeği izledim. Hoşuma gitti. Yani böyle bizim damağımıza uyacağını düşünüyorum. Ben ufak tefek bir iki değişiklik yapacağım. İlk defa deniyorum bu arada. Normalde tavukta bugüne kadar hiç denemediğim bir iki bir şey de deneyeceğim. Tamamen objektif bir şekilde finalde size nasıl olduğunu söyleyeceğim. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bu yemekte gerçekten çok malzeme var. Ben malzeme listesine aşağı açıklamalar kısmına yazacağım. Ama hızlıdan bir geçeyim. Daha önceden benim kanalda tarifi olan bir danadan bir bacon yapmıştık. Dananın kaburgasından bir füme et arkadaşlar. Füme kaburga diyebilirim buna. 6 tane kalçalı butum var. Biz bugün 6 kişi olacağız. 2 tane orta boy soğanım var. Yaklaşık yarım kilo kadar mantarım. Şöyle bir avuç kadar da arpacık soğanım var. Şöyle bir tane Fransızların buke garnesi var. Birazcık kekikle maydanozu bu şekilde iple birbirine bağladım. 2 tane havucum, tavuk suyum, birazcık üzüm suyuyla balzamik sirkem var. Biraz unum, tereyağım, zeytinyağım, tuz, karabiber. Herhalde atlamadım. Füme kaburgalarımı küçük küçük doğruyorum. Biz burada bunun yağından ve hafif füme aromasından faydalanmış olacağız. Daha önce tavukla beraber bunu hiç denemedim. Normalde sandviçlerde, burgerlerde muhteşem olur bu et. Yani böyle bir anda ev burgerinden restoran burgerine çıkarsınız. O kadar fark olur. Bunları ben tencereye atıyorum. Altı çok açık değil. Yavaş yavaş et kavrulacak ve yağını salacak. Bunlar bir taraftan olurken ben tavuklarımı tuz ve karabiberle baharatlıyorum. Karabiber. Bu arada da etlerim olduğu gibi az bir işi kaldı. Bakın şöyle gayet güzel çıtır çıtır oldular. Bence bu kadar yeterli. Artık etlerimi toparlayabilirim. Şimdi tavamın altını açıyorum. Tavuklarımı derili kısımları alta gelecek şekilde böyle tencereme koyuyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bu kadarı şimdilik bana yeterli. Burada tavukları pişirmeye uğraşmıyoruz. Tavukları sadece dışlarını şöyle biraz çıtırdasın diye uğraşıyorum. Arkaları da yeteri kadar oldu. Artık tavuklarımı alabilirim. Biraz altını kısıyorum. Arkadaşlar bu arada ben hemen soğanlarımı da halledeyim. Hemen çeviriyorum. Soğanlarım tamam. Havuçlarımı da çok aşırı küçük değil, aşırı büyük değil. Şöyle yaklaşık olarak yarım santim kalınlığında doğruyorum. Şöyle tavuklarımı da artık kenara alabilirim. Altı orta ateşte. Birazcık içine şöyle zeytinyağı ekleyeceğim. Hemen soğanları da içine alıyorum. Soğanlarla beraber havuçlarımı da alıyorum. Şöyle dibinde kalan bütün o lezzetleri toparlıyoruz. Soğanların altını kıstım. Onlar olurken ben hemen sarımsaklarımı da çok ince bir şekilde doğruyorum. Hemen sarımsakları da işin içine dahil ediyorum. Bunları da bir karıştıralım güzelce. Şimdi arkadaşlar bu noktada dedim ya ilk defa deneyeceğim bir şey var. Bu tür yemeklerde biliyorsunuz şarap kullanılıyor. Ben alkol tüketmediğim için şarap da kullanmıyorum. Alkolün uçtuğunu biliyorum ama yine içime sinmediği için ben kullanmıyorum. Ama kullanan arkadaşlar tabii ki kullanabilirler. Şimdi bununla ilgili internette bir araştırma yaptığımda buna alternatif olabilecek bir öneride bulunmuşlar. Bugün ilk defa bunu deneyeceğim. Şöyle bir bardağın yaklaşık 4'te 3'ü diyebiliriz. Üzüm suyu. Üzerine de yaklaşık böyle 2 yemek kaşığı kadar balzamik sirke. İlk defa deneyeceğim. Fikrimi söyleyeceğim. Sarımsakların kokusu gelmeye başladığı zaman altını açıyorum artık.
Üzerinden bu sıvıyı döküyorum. Bununla şöyle dibini iyicene kazıttırıyorsunuz. Dibindeki bütün lezzetleri istiyoruz. Şöyle ufak ufak kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 600 mililitre kadar tavuk suyunu da içine koydum. Şimdi bunların kaynamasını istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi artık suyumuz kaynadı. Şu an bununla işim şimdilik bitti. Tepsime aktarıyorum. Eğer ki sizin tavuklarınız tencereye sığıyorsa aynı şekilde tencerede devam edebilirsiniz. Tavukları bunun üzerine koyun. Altını kısın, o şekilde devam edin. Ama benim almayacağı için iki tencerede yapmak istemedim. Şöyle sebzelerin üzerine tavuklarımı yerleştiriyorum. Derili tarafları üste gelecek şekilde fırınım artık hazır. Fırınıma koyabilirim. Bu şekilde fırının orta gözüne yerleştirdim. İftara 50 dakika kaldı. Öyle tahmin ediyorum 50 dakikada da tavuklarım da pişer. Bunlar bir yandan pişe dursun. Bizim işimiz daha bitmedi. Şimdi arkadaşlar şu mantarları ince ince doğruyorum. Şimdi mantarları doğradım. Tavamın altını yine yaktım. Az bir zeytinyağı ekliyorum üzerine. Şu arpacık soğanlarım vardı ya. Yaklaşık olarak böyle dolu dolu bir avuç. Küçük avuçlar için 2 avuç. Şöyle soğanları içine atıyorum. Soğanı yakmayacak gibi kısık ateşte. Bunu isterseniz bırakın arkadaşlar. Bir şey olmaz. Çok az bir su koyabilirsiniz. Kapağını kapatın. Öyle de yapabilirsiniz. İsterseniz bir 5-10 dakika çevire çevire kısık ateşte yapıyoruz şimdi bunları. Tavuklarımızın üstü birazcık kızardı. Şimdi şu buke garneyi alalım. Şöyle birazcık suyuna, birazcık üzerine. Şöyle üzerinden geçelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada soğanlar istediğim kadar kavruldu. Şöyle dışları güzelce renk aldı. Artık soğanları da bir kenara alabilirim. Şimdi aynı tavaya mantarları alıyorum. Çok az bir zeytinyağı üzerinden. Gördüğünüz gibi hemen mantarlar suyunu saldı. Şimdi altı en yükseğe alıyorum artık. Benim mantarlarda full kullandığım bir baharat var şöyle. İçerisinde kuru domates falan var. Bu noktada bu baharattan ekliyorum içine. Biraz da tuz. Şöyle bir karıştırıyorum. Mantarlar suyunu çekene kadar bu şekilde bırakıyorum artık. Artık mantarlar tamamen suyunu çekti. Bunları da yine bir kaba topluyorum. Son olarak yine aynı tavaya şöyle 2 kaşık un koyuyorum. Bu unu birazcık kavuracağım. Unun böyle hafiften koku vermeye başladı. Hemen üzerine şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Altı bu arada kısık. Altı açık olursa ununuz yanar. Hiç tereyağı yakmadan arkadaşlar şöyle bakın şöyle bir sıvı elde edeceğiz. Aradığımız şey bu. Bunu da yine hemen bir kaba topluyorum. Tencereyle artık işim bitti. Bütün malzemelerim tamam. Şimdi artık son dokunuş yapıyoruz. Tavuklarım şu an itibariyle yarım saattir fırındaydı. Şimdi arkadaşlar ilk başta şu tereyağı donmadan şöyle suyundan alıyorum biraz. Sulandırıyorum. İyice böyle cıvısın. Suyunun böyle biraz kalınlaşmasını sağlayacak. Şöyle aralara bunu koyuyorum. Şöyle mantarları koyuyorum. Ve arpacık soğanları ekliyorum. Son olarak da ilk başta kavurmuştuk ya. Şöyle bunlardan da üzerine serpiştiriyorum. İftara kadar pişireceğiz. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika kadar kaldı. Evet ben ortalığı toplayayım. İftarda görüşürüz. Evet arkadaşlar iftara şu an 4-5 dakika kaldı. Artık tavuklarım pişmiştir. Şöyle bir emin olmak için, daha doğrusu siz istediğiniz için şöyle bir içini ölçeyim. İçiniz rahat etsin. Şöyle bakın görüntü fena. Arkadaşlar tavuk but. Tavuk butun pişme derecesi 74 derecedir.
Şu an bu onun bayağı üzerine çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Bakın şu an 96-97 derecelere gelmiş. Gördüğünüz gibi fazla yani şu an kemiğinden tut dökülsün o noktada tavuklar. Hocanın eli kulağında. Artık bitti bitecek. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuklar Mustafa siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şuraya bak ya videoya gel. Videoya Arkadaş- çağırdım düğüne gelir gibi Arkadaşlar gelmişler. Mustafa bugün beni yemeğe çağırdı. Gelirken baktım bunlar da diyor ki dede biz de gelelim. Hadi dedim siz de gelin. Bunlar da çünkü benim torunlarım maşallah, barekallah. İkisi de oruçlu. Onun için hak ediyorlar. Allah kabul etsin inşallah. Amin inşallah. Çocuklar siz sarımsağı çok seviyormuşsunuz öyle duydum. Evet işte onu şimdi fark ettim. Ya bugün yine geldiler mi? Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Arkadaşlar Allah hepimizin oruçlarını kabul etsin inşallah. Amin. Ezan okundu. Şimdi fazla oyalanmadan hemen tadalım. Aslına bakarsanız çocuklar için fazla malzemeli bir tavuk ama bugün böyle denk geldi. Dedesi böyle uygun görmüş. Hacım bismillah. Başla o Hadi taraf. Ben de buradan bismillahirrahmanirrahim. çocukları ayarlayayım. Evet çünkü biz sarımsak yemediğimiz için. Mustafa vereceksin bak. Sarımsak yiyeceğiz. Ben buna benim sarımsak. Ben yemem. Sen sarımsak yemem. Sarımsak yemem. Mustafa harika olmuş Mustafa. Ama çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi alın bakalım çocuklar Alıyorum şuradan. ben buradan. Sen derili ister misin kız? Hayret. Derisi çok güzel geldi. Tamam ama etinden de al. Al amcam sen de. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüne damlatma sakın. Hah. Mustafa çok güzel. Ben de şöyle bir... Valla ben hepsinden tadacağım. Şöyle mantarlı falan. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyorum. Arkadaşlar bugün burası cümbüş oldu ama kusura bakmayın artık. Çocuklar fikrinizi söyleyin bakalım şimdi. Bir dakika. Alayım. Nasıl? Güzel, çok güzel. Ben çok beğendim. Sen? Ben de yani normal bir tavuktan şey bulamadım ama derisi ilk defa yani deriyi sevdim. Afiyet olsun. Şimdi bugün çocukları zorlamayacağım. Ramazan olduğu için. Size teşekkür ederiz çocuklar. Siz Ali'yi Hadi alın. aşağı Gelin inelim. biz dedenle Hadi geliyoruz. aşağı. Kapanışı mı? O zaman biraz bekleyin şurada. Arkadaşlar gerçekten lokum gibi olmuş. Böyle var ya lime lime bir tavuk olmuş. Sosu falan gerçekten çok lezzetli. Bunu şimdi ekmek banmak lazım ama ekmek çıkarmamışım yukarı. Birazdan sofrada inşallah. Hacım şöyle bir soğanlarından Aldım almanı ben istiyorum. Mustafa zaten aldım. Soğandan da aldım, sarımsaktan da aldım. Harika. Bak. Bak bunun üzerinde bir de füme etler koymuştum ya içine. Bir de onlarla şöyle bir tadacağım. Bir sana böyle bir tattıracağım. Bir farklı bir şey alıyor mu? Onu bana bir söyler misin? İçinde farklı bir şey var mı? Aromatik bir şey var ama. Şöyle şuradan bir daha bir tadacağım. Deminki lokmada denk gelmedi. Hacım o ne biliyor musun? Bunun içine ilk defa Tamam. biraz üzüm suyuyla balzamik sirke koydum. Biraz da füme bir etim vardı ama dana eti. Ama işte Ondan koydum. Arkadaşlar bu gerçekten güzel olmuş. çok farklı bir şey olmuş. Tavuktan Çok ayrı bir küçücük, şey olmuş. evet küçücük geliyor. Böyle çok değişik bir lezzet veriyor ama güzel anlamda değişik bir lezzet veriyor. Ben beğendim. Elinizde yoksa zorlamayın. Yani bu kuru et dediğimiz etler var ya, isti boşnak etleri. Onlar da aynı işi görür. Varsa onunla da yapabilirsiniz. Yoksa es geçin. Çok önemli değil ama olursa farklı bir lezzet. Böyle alıştığımız tavuktan değişik bir lezzet olmuş. Eline sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Basit de inşallah yaparsınız. Aynen arkadaşlar. Evet çocuklar bekliyor videoyu kapatmak için. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve abone tuşunun Yanındaki zil tuşuna basmayı ve unutmayın. yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Kendinize iyi bakın. olun. Hayırlı Ramazanlar.